Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu çok güzel minik cüzdanlardan yapacağız. Bunları isterseniz çantalarınıza takmak için kullanabilirsiniz. İsterseniz özel günlerinizde hediyelik olarak kullanabilirsiniz. Tamamen inciyle örülen, böyle gold detaylı çok tatlı cüzdanlarımız. Şöyle fikir olması açısından mesela nedimelere hediyelik olarak kullanılabilir. Şu şekilde bir nedime bilekliğini içine koyabilirsiniz. Daha sonrasında da hediye verdiğiniz kişiler bunu bozuk para cüzdanı olarak kullanabilirler. Üzerine isim yapıştırabilirsiniz. İşte atıyorum Ayşe'nin bekarlığa veda partisi gibi. Onun harici eğer ki bunu nikah şekeri olarak kullanıyorsanız eğer içine nikah şekerlerinizi koyup üzerine baş harflerinizi ve tarih attırabilirsiniz. Bu anahtarlıklı olan modeli klipslerin kimileri anahtarlıksız satılıyor. Şöyle bakın. Yine bir anahtarlık takma yeri oluyor ama bunu zaten hani bu klipsi bulduğunuz yerde anahtarlığını da çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Anahtarlığın da tanesi yanlış bilmiyorsam 1,5 lira falan gibi. Ben bunları Eminönü'nden aldım. Gold detaylısını bulmak biraz zor. Bunlar 5,5 milim. Daha büyükleri var, 6'ları var, 6,5'ları var. İşte silver'ları var. Bunları daha kolay bulabiliyorsunuz. Bu biraz zor bulunuyor ama araştırırsanız bulamayacağınız bir şey değil. Ortalamada 40 lira gibi fiyatları var. İncileri biz de ilk aldığımızda öğrenmiştik. Kalite kalite değişiyormuş. Biz mümkün olduğunca birinci kalitesini aldık. Kaplama diye geçiyor bunlar. Şu şekilde bakın yakından gösterdiğimde veya direkt boncuğu göstereyim. Kenarlarında mümkün olduğunca az çeperli ve pürüzsüz bir ince olmasını istiyoruz. Bir tanesinin yapımı ortalama 1 veya 1,5 saat gibi sürüyor. İki farklı işlem göstereceğim. Bu videoda ilkini anlatacağım size. Kolay olanını anlatacağım. Hemen arkasından yarın da ikinci partini anlatıyor olacağım zaten. Hangisi kolay geliyorsa ona göre ilerleyebilirsiniz. İlk öğreteceğimde tamamen klipsi de birleştirerek gideceğiz. Yani bakın normalde şöyle bir formu var zaten. Şu klipsi birleştirip buradan aşağıya doğru ineceğiz. Diğerinde öncelikle şu kısmını öreceğiz. En son bunu birleştireceğiz. Siz kendinize kolay geleni arasından seçersiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim. 8 milim krem ince olarak geçiyor bunlar. Beyazları da var ama bu kremler daha güzel duruyor bence. Tabii bunu renkli yapmak isterseniz istediğiniz her renkte de tercih edebilirsiniz. Az önce bahsettiğim klipslerim. Şu an elimdeki 14 tane yuvası olan, şöyle açınca daha net göstereceğim. Bakın üzerinde 14 tane deliği var şu anda. Zaten ilk başladığımız 7 tane boncukla başladığımız için bu direkt denk geliyor. 20'lisi de var. Hatta bende vardı ama şu an yanımda değil. 20'lisinde de yaparken işte birer tane arasında boşluk bırakarak ilerlediğinizde 20 taneye de denk geliyor. Şimdi dediğim gibi ilkinde birleştirerek başlayacağız. Şöyle bir 0,5 milim misine kullanıyorum. 0,6'sını da denedim. Çok fazla bir şey fark etmedi. 0,5 ile sadece daha iyi çalışabildim. 4 ya da 4,5 önerenler de var. Siz duruma göre, kendinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle misinemi kesiyorum. Şu boyutlarda falan bir misina kestim. İlk başlangıç için. Misinalar da böyle boşa gidince üzülüyorum ben biraz, o yüzden böyle tam boyuna göre denk getirmeye çalışıyorum. İlk olarak bir tane boncuğumu geçiriyorum. Tam ortasına denk gelecek şekilde. Sinamın şöyle rastgele herhangi bir ucundan başlıyorum. İkisinden de geçirdim bakın. Bir tarafını buradan, bir tarafını buradan geçirdim. Ve şöyle ipimi çekiyorum. İpin sağının solunun eşit olmasına dikkat edin lütfen. Özellikle ilk başlarda bunu yaparsanız daha sonrasında da kayma yapmaz. Şimdi soldan geçirdiğimi sağ taraftaki delikten, sağdan geçirdiğimi de sol taraftaki delikten geri çıkartıyorum. Şöyle hemen ikinciyi de geçiriyorum. Bakın.
Aynı delikten. Yani diğer ucu geçirdiğim delikten. Şöyle bunu yine dediğim gibi şu uçları eşit olacak şekilde şurasından tutun, hatta aynı boyda olacak gibi o şekilde gerdirin. İyice sıkarak bunu sabitliyorum. Bıraktığınız gibi o kendini baştan salacak biraz. Sorun değil. Sağdaki itinayı hemen bulunduğu yönden içeri çekiyorum. Soldaki misinayı da bulunduğu yönden diğer tarafa doğru boncuğun içinden geçiriyorum. Ve şu şekilde bu sefer iyice sıkıyorum. Bakın şimdi taş gibi oldu. Yönüm sol tarafa olacak. Bu modelde yapacağımız tek bir şey var. Sürekli 4 tane boncuğu birleştireceğiz. Mantık aynı. Hep 4 tane boncuğun üzerinde ilerleyeceğiz. Şimdi bir tane üzerinde var. Sağ taraftakine, çünkü sola doğru gideceğim bakın. Bu tarafa doğru devam ediyor. Sağ taraftakine 3 tane boncuk geçiriyorum. Bakın 4 tane oldu. Soldaki ipimi en son geçirdiğim boncuğun tersi yönünden, hiçbir zaman aynı yönden geçirmiyoruz. Bakın hep böyle çapraz olacak ipler. Çapraz olarak kapatıyorum. Ve şu şekilde bir dörtlü öbeğim oluştu bakın. Ve yönüm gideceğim tarafa bakıyor. Elimizle sıkı tutuyoruz. Bıraksanız da sorun olmaz. Sadece biraz zorlanırsınız. Soldakine, yani mekanizmanın olduğu taraftakine bir tane boncuk geçirdim. Bakın şu iki deliği kullanmıştım. Şimdi sıradakilerden şöyle alayım, daha net görün. Bir taneyi boş geçiyorum. İkinciden geçiriyorum. Boncuk geçirdiğim misinama. Ve şöyle gerdiriyorum. Hemen tersini çeviriyorum. Bakın içine boş geçtiğim delik burada. Ondan tekrar geri çıkarıyorum. Şuraya takılmamasına dikkat edin. Ben bir tanesini böyle sökmek zorunda kalmıştım. İpim tekrar bu tarafta. Aynı boncuğun içinden yine aynı yöne doğru şuradan bakın geçiriyorum. Yine yukarıda daha önceki battığım delikten tekrar geçirdim. Yine buraya geçti bakın. Ve şu az önce aşağıya itmek için kullandığım bakın şu delik. Yine bundan geriye doğru çıkarıyorum. Ve son kez aynı boncuğun içinden şöyle alt tarafından yukarıya doğru ipimi çıkarıyorum. Parmağıma dolayıp şöyle sıkıştırıyorum. Bakın şu anda taş gibi, isteseniz de zaten gevşemez burası. Şimdi tekrar dörtlü öbeğimi yapacağım. Bakın misinamda iki tane ipim var. Ve bu tarafa doğru devam edeceğim için sağ taraftaki misinama iki tane boncuk geçiriyorum. İkinci geçirdiğimin içinden çapraz olarak diğer misinamı da geçiriyorum ve sıkıyorum. Bakın. Şöyle iki tane öbeğim oldu şu an burada. Bundan sonrasında aynı işlemle devam edeceğim. Yine mekanizma tarafındaki misinama
tek bir tane boncuk geçiriyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Gerdiriyorum. Tersini çevirip şuradan bakın. Arada boş kalan boşluktan geri çıkarıyorum. Boncuğun içinden geçiriyorum. Boncuktan sonra geçirdiğim boşluktan tekrar geçiriyorum. Yine bakın takıldı. Ters çevirip bir önceki çıkardığım ara boşluktan tekrar şöyle bakın geri çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra tekrar boncuğumun içinden bir kez daha bu tarafa itiyorum ve sıkıyorum. Şöyle üçüncüm de sabitlendi. Bu arada eğer ki isterseniz şu çalışmayı engelliyor. Sonra takabilirsiniz bunu. Şöyle basit bir şekilde açıp çıkarabilirsiniz. İşiniz bittiğinde tekrar geri takarsınız. Çalışmanız daha kolay olur. Şöyle gerdirip yine mekanizma tarafındakine değil, boşluğa bakan taraftaki ipime, yani sağda kalan şu anda elimdeki ipime 2 tane boncuk geçiriyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi mantığımız sürekli misinada 4 tane boncuk olması. Zaten birinci burada, ikinci burada. 2 tane de ben geçiriyorum şimdi. Üçüncü ve dördüncü oluyor. Ve dördüncünün içinden misinamı karşılıklı çaprazlıyorum. Şu anda 3 sıramızı bitirdik. Toplamda 7 sıra yapacağız bunu. Hemen yine mekanizma tarafındaki misinamıza boncuğumuzu geçirip aynı işlemleri tekrarlayacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda ne yapacağımızı anlatayım. Sonuncu boncuğumu taktım. Bu şekilde bitirmiyorum. Bakın bu şekilde bu tarafının da kenarda kalması lazım ve şu anda misinamda 2 tane boncuğum var zaten. Ben bunu yine 4'e tamamlıyorum. İkinciyi de geçirdim. Şu şekilde çapraz sıkıyorum. Şimdi ipimi koparacağım. Bu şekilde eğer ki düğüm atarsam üzerinde kalır boncuğumun. O yüzden böyle aynı boncuğun içinde karşılıklı değil de yan yana iki boncukta denk gelecek şekilde ilerletiyorum. Hemen yanındaki ilk boncuktan, şundan bakın, en müsaiti bu. İçinden tekrar misinamı geçirdim. Bunu da bu taraftakinden geçirdim. Bitirmenizi bir daha işlem yapmayacağınız boncuğun yanında yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu da şu anda hangi boncuğa denk geliyor? Bakın buna denk geliyor. Tekrar bu boncuğun etrafından dönmeyeceğim. O yüzden şuraya geçirdim son kez. Sıkıca, mümkün olduğunca çok sıkı şöyle düğümlüyorum. İyice geriyorum. Tek düğüm yetmez. İkinciyi de atıyorum. Yine iyice sıkıyorum. Bakın sıkı bir düğüm oldu. Şu ipimi veya diğerini hiç fark etmez. İkisinden birini şu boncuğun içinden
bir daha kullanmayacağımız, işlem yapmayacağımız demiştik ya şuna. Onun içinden şöyle geçiriyorum ve kendime doğru çekiyorum. Bakın düğüm tamamen boncuğun içinde kayboldu. Hemen iki tarafından mümkün olduğunca dar bir şekilde, kısa bir şekilde yani, misina dışarıya çok taşmayacak şekilde şöyle kesiyorum. İlk sıram şu an bitti. Burada yaptıklarımı birebir buraya da yapıp hemen sonrasına nasıl devam edeceğimize bakıyoruz. Hiçbir fark yok. Aynı şekilde buraya da aynısını yapıyoruz. İki tarafını da bitirdim. Şu an ikisi de eşit durumda. Hemen üst sırayı yapıyorum. Daha uzun bir misina kesiyorum bu sefer. Çok uzun olan misina çalışmayı zorlaştırabilir. Eğer ki gerçekten bu sizi zorluyorsa kısa kısa misinalarla devam edebilirsiniz. Şimdi en son ben burada bitirmiştim hatırlıyorsanız. Siz eğer ki isterseniz bitirmeye de bilirsiniz bu arada. İpiniz uzun geldiyse en son kalacağınız yer bakın şu kısım olacaktı. O yüzden buradan ben misinamı geçirdim. Ve misinamda en son tek bir boncuk kalacağı için şu anda 3 tane boncuk takıyorum. Yönümü önce burayı birleştirmek için kullanacağım. Bu tarafa doğru devam edeceğim için sağ taraftakine misinama 3 tane boncuk geçiriyorum. Sağ tarafa 3 taneyi geçirdim. Sol tarafın misinasını çapraz yönde geçiriyorum. Üçüncü geçirdiğimden. Ve ucu eşit olacak şekilde aşağıya çekiyorum. Bakın şu an bir üst sırama ilk motifimi yaptım ve şu an ucu bu tarafa bakıyor. Burada bakın aslında şurada bir tane daha sıra olması lazım ama biz bunu kapanma mekanizmasından dolayı burayı boş bıraktık. Yani şöyle açayım hatta size bir taneyi. Şu kısmı yapacağız. Şunlar zaten ayrı. Biz şuradan birleştirmeyi yapacağız. Hemen bunu yapmak için sağ taraftakine bir tane, sol taraftakine iki tane boncuk takıyorum ve ikinci taktığımın içinden ipimi çapraz geçiriyorum. Şimdi ara tarafım şöyle kapandı bakın. Bundan sonra birleştirerek devam edeceğiz. Yani şu sağ tarafta kalan misinam sağ taraftaki bir önceki sıranın üstte kalan bakın şu boncuğunun içinden geçiriyorum. Hemen soldakine de iki tane geçiriyorum. Ve sağdaki misinamı en son geçirdiğim ikincinin içinden ters yönünden çapraz olarak çekiyorum. Şöyle bakın hem burayla birleşti hem de bir üst sıra oldu. Yine sağdaki misinam sağda ilk gelen üstteki boncuğun içinden geçiriyorum. Soldaki misinamdan da iki tane boncuk geçirip sağdaki misinamla ikinci boncuğun içinden çapraz geçiyorum. Sağda kalan misinamı yine sağdakinin
İlk gelen boncuğum bakın. Zaten şöyle bir dörtlü oluyorlar burada da. Geçiriyorum. Soldakinin içinden şöyle 2 tane boncuk geçirip sağdaki misinamı çaprazlıyorum. Şuraya kadar bu şekilde devam ediyorum. Şu bir sonraki ayrım yerine kadar. Sonuncu sırama geldim. Şimdi az önce yaptığım işlemi burada da yapacağım. Yani şu ikisini birbirine bağlayacağım ama ortada bir tane boşluk olduğu için sağdaki misinama bir tane, soldaki misinama 2 tane boncuk geçiriyorum. Ve bu ikincinin içinden sağdakini çapraz alıyorum. Aradaki şu anda kapandı. Hemen aynı işlemle devam ediyorum. Yani ne yapıyorum? Şu bir önceki sıranın en üstte kalanının içinden sağ tarafı geçiriyorum. Sol taraftaki ipime de 2 tane boncuk takıp sağdakini ikincinin içinden çapraz alıyorum. Buradan sonra sıra sonuna kadar yine bu sağdakini bir öncekinin üst boncuğundan, soldakine de 2 tane boncuk geçirerek ikincinin içinden de çapraz yaparak sıra sonuna geliyorum. Sonuncu sıramı da yaptım. Şimdi bakın şöyle bir birleşim yerine geldim. İlk olarak yine aynı şekilde sağdakinin içinden geçiriyorum. Ama bu sefer burası da bitişiğine geldi bakın. Aynı misinamı bunun da içinden geçiriyorum. 1, 2, 3 tane boncuğum oldu. Kapatmak için sadece bir taneye ihtiyacım var. O bir taneyi de hangi misina olduğu fark etmez. Herhangi birine takıp içinden diğerini çapraz geçiriyorum. Ve sıram bakın her şeyle tamamen bitti. Şimdi bir üst sırama geçiyorum. Ne tarafa gittiğinizin hiçbir önemi yok. Herhangi bir ipe 3 tane boncuk geçiriyorum. Ve üçüncünün içinden diğerini çapraz alıyorum. Ben sağdakine geçirdiğim için yönüm bu tarafa döndü. Şimdi bu sefer bakın yine duvar bu sefer bu tarafta bir öncekinin. Soldakine geçirdim. Siz eğer ki diğer tarafa çevirirseniz benim misinam bu tarafa doğru daha uzun kaldığı için bu dönüşe onu kullandım. O ipi kullandım. O yüzden bu tarafa döndü. Siz diğer tarafa da devam edebilirsiniz. Bundan geçirdim. Bu sefer 2 taneyi bu ipimi alıyorum. 1, 2 tane. Hemen şöyle kapatıyorum. Yine sıradan gelenin şöyle bakın içinden geçirdim. Sağdakine 2 tane boncuk takıp ikincinin içinden çaprazlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şurada ipim kısaldı bakın. Onu değiştireceğim. Hemen şu kaldığım yerden daha önce söylemiştim atıyorsanız böyle bir çapraz düğüm yapmıyoruz. Birbirinin yanında olan boncukların içinden karşılıklı olacak ipler. O yüzden en son yaptığım halkanın içinden ve kullanmayacağım boncuğun yanında yapıyordum hatırlıyorsanız düğümü. Şöyle birer tur daha döndürüyorum. İkinciyi döndürdüm.
şu arada buluşturacağım. O yüzden bunun içinden de geçiriyorum. Şu an bakın. İki ipim birbirine bakıyor. Hemen şöyle sıkı bir düğüm atıyorum. Onun üzerine ikinci sıkı düğümümü atıyorum ve iyice sıkıştırıyorum. Şöyle yanındaki boncuğun içinden bir tanesini, bir ucunu geçirip şöyle çekiyorum. Tamamen içine girdi. Şimdi bunları mümkün olduğunca en kısa yerden kesiyorum. Yeni misinamı en son kaldığım boncuğun içinden şöyle geçirdim. Aynı şekilde devam ediyorum. Şu taraftan çıkan misinayı, yani bana göre şu an solda olanı, duvarın içinden geçiriyorum. Sağdakine iki tane boncuk takıyorum. Ve soldakini ikincinin içinden çapraz olarak geçirip iki ucu düz tutarak sıkıyorum. Bundan sonrası yine aynı. Buraya kadar geliyorum. Yine sıramın sonundayım bakın. Şurada az önceki kalan bölüm kaldı. Yine soldaki ipimi şöyle 3 tanenin de içinden geçiriyorum. Ortaya bağlamak için bir tane boncuk takıp onun içinden de çapraz alıyorum. Bir sıram daha bitti. Şimdi sonuncu sıramı yapıyorum. Benim bu sefer soldaki misinam biraz daha uzun olduğu için 3 tane boncuğumu, misinalarım dengelensin diye onun içinden geçiriyorum. 3 tane taktım. Diğerini kaçırdım, pardon. Üçüncünün içinden çapraz geçiriyorum. Üst sıramın ilk boncuğu, ilk motifi yapıldı. Hemen yanındaki duvarın boncuğundan misinamı geçirdim. Soldakine iki tane boncuk takıyorum. Ve sağdakine içinden çapraz alıyorum. Sıramın sonuna kadar böyle devam ediyorum. Sonuncuya yine geldim. Her zaman yaptığım gibi şu iki boncuğun içinden geçiriyorum. Ortaya bir tane tek boncuk ve iki ipi de karşılıklı geçirerek kapatıyorum. Şimdi köşeleri yapacağız. Yani şu üst duvarları ördük hepsini. Şuradan bakın, şu köşeleri kapatıp alt tabanı şöyle bir dikdörtgen olarak öreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bakın, şu birinci ve ikinci boncukların şu şekilde aşağıya indiğinizde şöyle köşe yapıldığını görüyorsunuz. Her tarafın birinci, ikinci, her tarafın baştan birinci, ikinci ve sondan iki taneyi. Yine bu tarafın baştan iki tanesi ve sondan iki tanesi bizim köşelerimizi oluşturacak altta.
Yani bu ne demek? Benim ipim en son, bakın, ikincinin içinde kalmış. Şurada da birinci sıram var. Köşe olacakları için ben şu an ipim bunun içinde. Aynı zamanda bunun da içinden geçiriyorum. Yani bakın, ilk defa zaten yan yana boncuk geçirdik, görüyorsunuz ki. Ve sol tarafa devam etmek istediğim için sağ tarafa 2 tane boncuk takıyorum. Ve ikincinin içinden diğerine çapraz geçiriyorum. Ve bakın, şu anda buradaki ilk köşemi yaptım. Şöyle görüyorsunuz. Burada bir köşe oluştu. Aşağıya doğru örmeye devam edeceğim. Hemen soldakine sıranın içinden geçirdim. Sağdakine 2 tane boncuk taktım. Ve ikincinin içinden soldakine çapraz geçiriyorum. Şöyle bir tane daha motifim oldu. Hemen yine soldakinden geçirdim. Sağdakine 2 tane boncuk. Ve solu sağdakinin içinden çaprazlıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bakın, ilk köşe yaptığım vardı. 1, 2 tane yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Çünkü bakın, sıra olarak daha 1, 2, üçüncünün hizasındayım. Hemen geçirdim. 2 tane boncuğumu takıyorum. Ve içinden çapraz alıyorum ikincinin. Şimdi köşe kısmına geldim. Tekrar kontrol edelim. Şu ikinci sıranın devamı, sıradaki boncuğum. Şu da zaten birincinin. Solda kalan ipimi duvarın içinden ilk gelenden geçirdim. Hemen ikinci gelenden de, yani diğer köşe yapacağım boncuktan da geçiriyorum. 1, 2, 3 tane boncuk olduğu için tek bir tane boncuk takıyorum. Ve içinden çapraz alıyorum. Böylelikle bakın, ikinci köşem oldu. Bu tarafa devam ediyorum. Soldakinin içinden geçtim. Sağdakine 2 tane boncuk geçiriyorum. İkincinin içinden bunu çapraz alıyorum. Ben burada ip değiştireceğim. Şöyle bakın, kısa kaldığı için. O yüzden kendi etrafında bir dönüyorum. Her zaman yaptığımız gibi. Düğümü daha önceden çok fazla gösterdiğim için orayı biraz kırptım. Çünkü onunla şu an sizi oyalamak istemiyorum. Misinam en son, eğer ki kesmeseydim burada kalıyordu. O yüzden aynı kaldığım yerden devam ediyorum. Sizin eğer ki ipiniz bitmediyse zaten şu anda buradayız. Hemen sağdaki, bakın, zaten yine sıranın ilk başındakine denk geldim. Buradayım şu an yine. Geçiriyorum. Hemen yanındaki ikinci sıram, onun da içinden geçiriyorum. Ve bir tane tek boncukla ikisini kapatıyorum. Ve şu anda yönüm yukarıya doğru döndü. Sağdaki boncuğun içinden geçtim.
Soldakine 2 tane boncuk taktım. İkincinin içinden çapraz aldım. Tekrar sağdakinin içinden geçtim. Soldakine 2 tane boncuk taktım ve çapraz geçerek kapattım. Sonuncuyu yapıyorum. Sağdakinin içinden geçiyorum. Soldakinden 2 tane geçip ikincinin içinden kapatıyorum. Yine köşeye geldim. Şu ikinci, şu birinci sıra. Önce sağdan ilk gelenin içinden, sonra ikinci gelenin içinden geçiriyorum. Bir tane tek boncukla kapatıyorum. Sadece şu ara kaldı bakın. Sağdakini şuradan geçirdim ilk gelenden. Artık burayla da birleştireceğim için bu ilk ördüğüm sıranın da en dışta kalan boncuğundan geçiriyorum. Tek bir tane boncukla bunları birbirine bağlıyorum. Yani içinden çapraz geçiriyorum. Sağdaki ipimi sağdaki duvarın en son boncuğundan, soldaki ipimi soldaki duvarın en son boncuğundan geçirdim. Bir tane de tek boncuk takarak burayı kapatıyorum. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Sağdakini sağ duvardan, soldakini sol duvardan, bir taneyi de çapraz geçiriyorum. Şimdi bütün sıralar bitti bakın. Aslında hazır ama ufak bir şey var. Şu en sonuncular birbirine bitişik değil bakın. Son olarak bunları birleştiriyorum. Sağdaki boncuğun içinden sağdaki misinamı şöyle yukarıya kaldırın. Geçirdim. Soldakinin içinden soldaki misinamı yukarıya kaldırıp geçirdim. Ve son olarak ikisini de şu karşıdakinin içinden çapraz olarak geçiriyorum. Şu an tüm sıralarım bitti. Ama her zaman olduğu gibi burada bunu çapraz olarak düğümleyemeyeceğim için son yaptığım yerden bir tur daha, bu kısım biraz zor olacaktır. Bir tur daha misinayı döndürüyorum bakın. İki boncuk bunu ilerlettim. Bir boncuk da diğerini ilerleteyim. Şöyle şu an karşılıklı geldiler. Yan yana geldiler daha doğrusu. İçinden geçti. Şimdi sıkıştırıyorum. Her zaman sıkı düğümlere lütfen dikkat edin. Hem gevşememesi lazım hem açılmaması lazım. Açıldığında sökülür. Ama sımsıkı
yaparsanız eğer zaten isteseniz de sökemezsiniz. Çünkü misinin o kısımda kıvrılıyor. İçine doğru kırılıyor gibi oluyor. Sonra isteseniz de bir daha esnetemezsiniz zaten. Bakın şu anda böyle taş gibi duruyor. En yakın boncuğun içinden ipi alıyorum. Hafif çektirip mümkün olduğunca en kısa yerden kesiyorum. Cüzdanımız sonunda hazır. İlk kapatırken şekli biraz yamuk olabilir. Lütfen tedirgin olmayın. Boncukların da bir esneme payı oluyor misinaların. Benim önerim şu şekilde bakın. İki tarafından içeriye doğru bastırırken şöyle kapatmayı denerseniz eğer daha ilk seferden daha düzgün kapanacaktır. Şu tarafta hafif bir ezikliği oldu. Birkaç açıp kapatmadan sonra bunlar yerine oturup tam olarak bu formu alıyorlar. Şöyle ikinciyi deneyelim. Bakın bu sefer çok daha düzgün kapandı. En son bittikten sonra şunu çıkarmıştım hatırlarsanız. Aynı şekilde geri takacağım. Şu şekilde şu anda cüzdanımız hazır. İsterseniz kendiniz, çocuklarınız, çantalarınıza bu şekilde yan taraflarına, saplarına taktığınızda çok güzel duruyor. O şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi içine Nedim'i bilekliği, kına veya nikah şekeri gibi hediyelikler koyup özel günlerinizde hediye dağıtabilirsiniz. İsterseniz bunları yapıp satabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama ben görüntülerine bayılıyorum. Bir tanem daha varmış burada. Günde 10 tane falan yapabiliyorsunuz bundan. Bir 10 saatinizi falan ayırırsanız tabii ki. Ama ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor. Bir yöntemi daha var dediğim gibi. Bir sonraki videoda da onu anlatacağım. Part 2 olarak paylaşacağım onu da. Ama ben bu yöntemi tercih ediyorum. Size alternatif olarak diğerini de anlatacağım. Eğer ki iki kişi yapıyorsanız mesela atıyorum biriniz altını tabanını yaparken biriniz bu birleştirmeleri yaparak belki o yöntemle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Videomu eğer ki buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan her türlü şeyi ve fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ben yorumlarınızı okurken çok seviniyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.